Görmüş olduğunuz bu harita 92.152 km² yüzölçümüne sahip olan Avrupa'nın en batısındaki Portekiz'in nüfus yoğunluğunu gösteriyor. Fakat işin ilginç kısmı ise ülkenin %70'lik kısmı düşük bir nüfusa sahip. Aslında Portekiz kendisine yakın olan Fas, İtalya ve İspanya gibi ülkelerle Akdeniz iklimini paylaşıyor. Ancak Portekiz 10,5 milyon nüfusuyla bu ülkelerle kıyaslandığı zaman nüfus açısından oldukça yetersiz kalıyor. Örneğin Fas, Portekiz'den 4, İtalya 6, İspanya ise 5 kat daha fazla nüfusa sahip. Öte yandan Akdeniz iklimine sahip bu coğrafyalar genelde yoğun yerleşim alanlarına sahiptir. Ancak Portekiz'de durum oldukça farklı. Peki bu sıra dışı durumun sebebi ne? İslamiyet'in bu coğrafyada yayılmasının konuyla alakası var mı? İşte bu videoda tüm bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Bu nedenle videoya 4000 beğeni bekliyorum. Kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın. Öncelikle Portekiz, Avrupa'nın en sıcak ülkelerinden birisi. Yıllık ortalama sıcaklık kuzeyde 15, güneyde ise 18 santigrat derecedir. Ancak düşünülenin aksine soğuk iklimine sahip olan kuzey bölgeleri daha fazla nüfusa ev sahipliği yapıyor. Çoğu Avrupa ülkesinde nüfus yoğunluğu daha sıcak bölgelerde bulunsa da Portekiz nüfusunun %83'ü soğuk iklime sahip bölgelerde yaşıyor. Tahmin ettiğiniz gibi kalan %17'lik yüzde ise güneyde hayatına devam ediyor. Örneğin Portekiz'in başkenti Lisbon ülkenin en kalabalık bölgesi. Diğer şehirlere bakacak olursak Porto, Setúbal, Braga ve Aveiro en büyük 5 bölge arasında yer alıyor. Bu 5 bölge ülke nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturuyor ve başkent Lisbon hariç hepsi kuzeyde konumlanıyor. Portekiz sömürgeciliğin dışında tarih boyunca deniz ticareti ve balıkçılık gibi kıyı merkezli ekonomik faaliyetlerle öne çıkmıştı. Örneğin Lisbon, Atlantik Okyanusu'na açılan büyük bir liman kenti olduğu için her dönem cazibe noktası olmuştur. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren Portekiz'in ekonomisi tarımdan sanayiye ve hizmet sektörüne doğru kaymaya başlamıştı. Dolayısıyla bu durum kırsal kesimde yaşayan insanların iş umuduyla büyük şehirlere göç etmesine neden oldu. Ülkedeki sanayi ve turizm faaliyetleri kırsal bölgeler yerine büyük limanlara veya turistik kıyı şehirlerine odaklandı. Haliyle bu da iç bölgelerin ekonomik cazibesini azalttı. Portekiz'in topografik haritası bu düşük nüfus yoğunluğunun nedenini anlamamızda bize yardımcı olacaktır. Bu haritada açık renkli olan alanlar daha düşük rakımları gösteriyor. Dağlar ve yüksek rakımlı bölgeler ulaşım ve yerleşim kurmanın zor olduğu bölgeler. Dolayısıyla bu bölgelere yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlarının ulaştırılması da zor. Bu ihtiyaçlar her ne kadar modern dünyada kolay karşılanıyor gibi görünse de aslında bundan 50 sene önce o kadar da kolay değildi. Bu nedenle ülkenin dağlık alanlarında nüfusun seyrek eğilim göstermesi oldukça normal. Ayrıca bu bölgelerde tarım alanları sınırlı ve verimlilik oldukça düşük. Dolayısıyla bu bölgenin kıyı şeridine göre yerleşim çekiciliği az. Genel olarak Portekiz dağlık bir ülke olduğu için nüfus daha az rakımlı bölgelerde yoğunluk gösteriyor. Bunun dışındaysa kırsal kesimlerde kalan nüfusun büyük bir bölümü ileri yaş grubuna ev sahipliği yapıyor. Öte yandan tıpkı Türkiye'de olduğu gibi gençler üniversite eğitimi veya iş imkanları için büyük şehirlere gidip dönmüyor. İşte bu durum başlı başına köy ve kasabaların nüfusunu düşürürken yaşlanan nüfusun da zamanla azalması seyrek olan kırsal nüfusu iyice kötü bir hale getiriyor. Ülkenin iç bölgelerinde yer alan küçük yerleşim yerlerinde konut, altyapı ve sosyal hizmetlerin yetersiz olması göçü hızlandıran diğer unsurlar arasında yer alıyor. Hatta bazı kırsal kasabalar hayalet kasabaya dönme riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle devlet teşvikleri ve Avrupa Birliği fonlarıyla bu bölgelerin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Son yıllarda uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, kırsal alanlara yerleşip daha sakin bir yaşam sürmek isteyen dijital göçebeler için yeni bir fırsat yaratıyor. Portekiz, Avrupa'da iklimi ve görece uygun yaşam maliyetleri nedeniyle tercih edilen ülkelerden birisi. Hükümetin bu alandaki teşvik politikaları sayesinde bazı köy ve kasabalar yeniden canlanma potansiyeline sahip. Ancak gerçeği söylemek gerekirse bu girişimin olumlu olduğunu söylemek pek de mümkün sayılmaz. Süreç oldukça ağır ilerliyor. Bunların dışında Portekizliler tarih boyunca önemli ölçüde dış göç veren toplumlardan birisi olmuştur. Antonio de Oliveira Salazar'ın yönetiminde ülke çok uzun süre içine kapalı bir ekonomik modele sahipti. Bu dönemde kırsal bölgelerde modernleşme ve altyapı yatırımları sınırlı kaldı.
Dolayısıyla rejim sonrası açılımla birlikte insanlar hızlıca kalkınma potansiyeline sahip olan şehir merkezlerine akın etti. 1960 ve 1970'li yıllarda Portekiz'den Fransa, Almanya, Lüksemburg gibi diğer Avrupa ülkelerine işçi göçü gerçekleşti. Yurt dışında daha iyi ücret ve yaşam standartları arayan birçok insan bu nedenle ülkeyi terk etti. Ayrıca Salazar döneminde merkeziyetçi devlet politikaları nedeniyle kıyı bölgelerine daha fazla odaklanılmıştı. Zaten nüfusun çoğunluğu kıyılarda yaşadığı için bu eğilim desteklenmişti. Salazar, diğer Avrupa milletçilerinden ilham alarak propaganda ve sansür aracılığıyla Portekiz halkını kendi ideolojisine göre yönlendirmeyi hedefledi. Dolayısıyla nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaşması bu dönemde hız kazandı. Salazar'ın 48 yıl süren yönetimi, Batı Avrupa'nın en uzun rejimlerinden birisi olarak öne çıkmıştı. Bu dönemde Porto ve Lizbon gibi şehirler daha fazla büyüdü. Öte yandan Portekiz'in güney bölgelerinin daha seyrek nüfuslu olması, 711 yılında İber Yarımadası'na düzenlenen Arap fetihleriyle de ilişkilendirilebilir. Kuzey Afrika'dan gelen Müslüman güçler, Guadalete Savaşı'nda Visigot kralı Rodrigo'yu yenerek Yarımada'yı hızla ele geçirmişti. Bu fetih hareketi, kısa süre içerisinde İspanya'nın büyük bir bölümünün Müslüman hakimiyetine girmesine yol açtı. İber Yarımadası, İslam'ın güçlü bir merkezi haline geldi. Ancak bu durum kalıcı olmadı. Aradan geçen yüzyıllar sonrasında Yarımada'nın kuzeyinde Hristiyan krallıklar ortaya çıkmaya başladı. Böylece Müslümanlara karşı yeniden fetih süreci başladı. Dolayısıyla yüzyıllar süren bu savaşlar güney nüfusunun azalmasına yol açtı. Bölgedeki insanlar ya savaşlardan kaçıp bölgeyi terk etti ya da çatışmalar nedeniyle hayatlarını kaybetti. Dolayısıyla saymış olduğum tüm bu nedenlerden ötürü bugün Portekiz nüfusunun çoğunluğu kıyı bölgelerinde yaşamayı tercih ediyor. Basitçe söylemek gerekirse kıyılar iç bölgelere kıyasla çok daha cazip. Kıyıdaki alçak alanlar genelde düz ve tarıma elverişli olduğu gibi aynı zamanda yerleşime daha uygun. Özellikle kuzey kıyıları ülkenin en fazla yağış alan bölgesi olarak tarım ve yerleşim için uygun koşullar sunuyor. Buna karşılık Güney Portekiz ise daha az yağış alıyor ve en kurak bölgelerden birisi. Videoyu toparlayacak olursam iç kesimler tarihsel, ekonomik ve coğrafi nedenlerle boşalmış veya seyrek nüfuslu hale gelmiştir. Özetle göç, sanayileşme, şehirlere yatırım önceliği, dış göç, tarımsal yapıdaki dönüşüm, coğrafi zorluklar ve kırsal alanların yaşlanması gibi etkenler bu nüfus dağılımında belirleyici rol oynadı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Henüz yeni 100.000 olduk ama 1 milyon yolunda kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu küçük katkılarınız kanalın geleceği için oldukça değerli. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.